Merhabalar, Ela ben. 40 yaşındayım. Öncelikle onu söylüyorum. Ben size son 24 yıllık bir dayanıklık serüvenimden bahsetmek istiyorum. Esasında 20 zannediyordum. Fakat daha sonra birazcık daha düşününce 24 olduğunu anladım. Bunu da Esra benimle çok güzel bir çalışma paylaştı. Sağ sol beyin arasındaki bağlantı 40 yaşında kuruluyormuş. Ben de bu sene 40 olunca onlar böyle bir anda bağlandı ve hey 24 yıl falan diye çıktı. Peki, evet. Ay ben bunu ters tutmuşum. 24 yıl deyince ne oluyor? Ben tabii 16 yaşındayım. Hayatımdaki en büyük değişim küçük bir şehir olan İskenderun'dan, harika bir şehirdir kendisi. İskenderun'dan İstanbul'a taşınmamla oldu. Tabii biz babamın işi sebebiyle, özel sebeplerden dolayı İskenderun'dan İstanbul'a taşındık ama bendeki zihniyet şu: İskenderun'da yapılan her şey İstanbul'da da yapılıyordur. İskenderun'da yenen her yemek orada da yeniyordur. Hatta ben ilk kuru yemişçiye gitmiştim İstanbul'da. Karpuz çekirdeği var mı? Pardon dedi böyle kuru yemişçi falan. Ben o zaman dedim ki herhalde farklı bir yerdeyim. Ve lise hayatımın ilk bir ayı kabus gibi geçti diyebilirim. Çünkü ben İskenderun'daki davranış şekillerimi, oradaki esprilerimi yaptıkça kimsenin gülmediğini, kimsenin beni çok da kabullenmediğini fark ettim. Hatta annem burada hatırlar. Bir ay boyunca her gün eve ağlayarak geldim. Bazılarını görmedi. Ve dedim ki benim herhalde hiç arkadaşım olmayacak. Çünkü İstanbul çok büyük bir şehir ve ben burayı anlayamıyorum. Ve sonra dedim ki beni sevmeliler ya, sevebilirler. Bayağı maymunluk yaptım yani. Ve beni sevsinler diye neler, onların esprilerine içtenlikle gülmesem de ah çok güzel espri falan. Onlar gibi giyinmeye başladım. Onlar gibi düşünmeye falan, onların gittiği yerlere gitmeye çalıştım. Fakat biliyor musunuz çok yoruldum. Yani bir ay boyunca bunu yapabildim, belki birazcık daha fazla bir dönem gibi. Çok yoruldum. Eve geliyordum. O kadar yorgunum ki. Annemle babam da yazık zannediyorlar ki çok ders çalışıyorum falan. Derslerde verdiğim enerji falan. Öyle bir şey yok. Bütün enerjiyi ben arkadaş bulmak, çevre edinmek için falan yapıyorum. Sonra baktım ki enerjim yetmeyecek ve ders notlarım çok ciddi oranda düşmeye başladı. Hatta o zamana kadar İskenderun'da ben bayağı dereceler falan alıyordum, takdirler getiriyordum. İstanbul'da ilk dönem ilk defa hayatımda zayıf geldi. Ya bu benim için büyük bir travmaydı. Ve bunun üzerine dedim ki ya yok, bıraktım ve dedim ki ben bir şey yapıyorum, pardon. Bırakıyorum bu iş dedim. Beni sevmeyeceklerse sevmesinler. Ve dedim ki ben artık kendim olacağım. Ve beni Ela olarak seveceklerse veya Ela olarak kabul edeceklerse öyle etsinler dedim. Sonra bazı tabii şeyler buldum, yollar buldum. İskenderun'la ilgili yemekler falan, onları böyle cezbettim, fark ettirdim kendimi. Sonra tabii bir sürü arkadaşım oldu. Liseyi de bayağı güzel grupların içerisinde bitirdim. Liseyi bitirdim, üniversiteye başladım. Üniversitenin birinci yılında babamı kaybettim. Tabii benim için çok ağırdı. 20 yaşındaydım. Ve dedim ki Ela'cığım hoş geldin gerçek hayata. Bak lisede böyle şeyler dert ediyordun ama şu anda gerçek hayata hoş geldin dedim. Sonra bundan 5 yıl sonra çok ağır bir trafik kazası geçirdim. Beyin kanaması geçirdim. Üstüne çok ciddi bir yüz felci, sol gözüm, sol kulağım bir süre işlevsiz kaldı. Ve işte dedim bu hayat buymuş yani. Ve bunun üzerine hepsinde dayanıklılığımı korudum ve her zaman umut ettim. Tabii bunları öyle hadi umut edelim, dayanıklı kalalım da olmadı. Ve ne yaptım? Ve benim bir sürü yaşam alanım var. Ailem var, özel hayatım var, sosyal hayatım var, muhteşem bir oğlum var. Akademik işlerim var, özel sektörde beraber iş yapıyorum, eğitimler veriyorum. Ve şunu fark ettim ki ben bütün bu yaşam alanlarımda aynı Ela'yım. Aynı Ela olmak için çok ciddi çaba sarf ediyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Sahip olduğum değerlerim var, önceliklerim var. Bütün bu değerlerimi bu yaşam alanlarında belli derecelerle kullanmaya çalışıyorum ve hepsini burada korumaya çalışıyorum. Ha hiç zorlanmıyor muyum? Oo çok zorlanıyorum. Mesela bazı insanlar benimle görüşmedi. Bana uyuz oldular. Tabii akademik hayat çok zor bir hayattır, bilmiyorum. Bilenler var tabii, burada bir sürü kişi var.
Bazı hocalar beni bir türlü kabul edemedi. Nasıl kız bu ya? Ben anlamadım. Nasıl bir akademisyen bu falan. Doçentlik sınavımı hiç anlatmayayım. O ayrı bir pozitif psikoloji talks olur. Bayağı bir buçuk sene anlamak için beni yolladılar, geri çağırdılar. Yolladılar, geri çağırdılar falan. Ve şunu anladım ki tabii ki düşeceğim, kalkacağım ama her seferinde ben olarak geri kalkacağım. Ve sahip olduğum değerleri korursam bütün yaşam alanlarımda o zaman kendim olabileceğim. Samimi bir şekilde kendimi yansıtabileceğim ve aynı zamanda enerji dengesini sağlayacağım. Hani demiştim ya, lisede bir ay öldüm, enerjim bitti. Şimdi burada yaşam alanlarında hep aynı değerleri koruyunca enerjide de çok ciddi denge oluyor. Bir tarafta mesela bir gün canınız çok sıkkın, işte bir haber almışsınız, koridorda yürüyorsunuz. Arkanızdan bir anda bir öğrenci sırtınıza zıplayabiliyor. Hocam nasılsınız, sizi gördüm çok mutlu oldum falan diye. Veya bir anda bir arkadaşınızdan hiç bilmiyor sizin sıkıntınızı bilmemesine rağmen mesaj geliyor. Arkadaşım bugün sana bütün enerjimi yolluyorum. Bütün güzel dileklerim seninle olsun diye. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bir yaşam alanınızda sıkıntı yaşadığınızda öbür yaşam alanınızdaki olumluluk öbür tarafı da olumluya çeviriyor ve orada denge yaratıyorsunuz. Ve enerjiniz hep yüksek kalıyor. O zaman ben bir sıkıntı yaşadığımda şunu söylüyorum kendime. Bu da geçecek, bu da geçecek çünkü biliyorum ve başka bir yerlerden olumlu bir şey olacak. Beni tekrar olumluya çevirecek ve her şey dengeye girecek. Buna inanıyorum diye her seferinde kendime ikna etmeye çalışıyorum. Tabii bunları yaparken yani bu yaşam alanlarındaki dengemi sağlamaya çalışırken benim 3 tane çok temel yapı taşım var. Birincisi kendimin biricik olduğunu biliyorum. Diğer herkes gibi. Herkes gibi ben de biriciyim ve farklıyım. Benim farklılığım var ama bir sürü yaşam alanı var. Bir sürü herkes de farklıysa o zaman ben girdiğim her alanda bu farklılığımı uyum göstererek uygulayacağım. Yani ben farklıyım, beni böyle kabul edin değil ama bu farklılığımı her alanda nasıl uygulayabileceğim konusunda kafa yorarak bunu uyarlamaya çalışıyorum. Diğer ikinci yapı taşım, acayip sevdiğim bir işi yapıyorum. Dünyaya bir daha gelsem bir daha aynı işi yaparım. İnanılmaz mutluyum. Öğrencilerimi acayip seviyorum. Ve her emek verdiğim işte şu soruyu soruyorum kendime. Ela, bu işi yapıyorsun da bunun sonunda kime dokunacaksın sen? Kime fayda sağlayacaksın? Eğer fayda sağlamayacağım bir isim mümkün olduğunca o işten uzaklaşıyorum. Veya işte eğer emek verebileceğim bir şeyse ve birilerine dokunabileceğimi hissediyorsam o iş için gerçekten ekstra çaba sarf ediyorum. Mesela ne mi yapıyorum? En basiti doktor öğrencilerim. Tez yazıyoruz. Geliyorlar bana belirli konularda. Tamam diyorum, bu konu güzel ama ne olacak sonunda? Kime ne fayda sağlayacağız? Hani biz bilim insanıyız ya, hep evde çalışıyoruz, formüller falan böyle deney yapıyoruz. Öyle zannetmeyin. O kadar da ciddi bir iş yapmıyoruz. Esasında biz yine herkes için fayda yaratmak için uğraşıyoruz. O yüzden her yaptığım işte bu soruyu sorarak kendimi motive ederek mutlu ediyorum. Diğer bir nokta ise kalp-zihin dengesi. Burada tabii Confucius'tan yardım aldım. Çünkü hayran olduğum bir filozof kendisi. Ve o diyor ki kalple zihni lütfen dengede kullanın diyor. Lütfen demiyor belki ama orada dengede kullanılıyor. Ben de şunu diyorum. Eğer zihnimin söylediği, kalbimin desteklemediği bir şeyse bu işe girmiyorum. Ama zihnimin söylediği ve kalbimin desteklediği bir şeyse onun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Çaba gösteriyorum. Yolda düşsem de kalkacağımı bilerek devam ediyorum. Hedefime kilitleniyorum. Ve bu yapı taşlarımın hareket etmesine ve amacıma ulaşmam için bazı sihirli şeyler de var. Sihirli insanlar var hayatımda. Sihirli sözler var, sihirli kelimeler var ve sihirli işler var. Buraya tabii ben hayatıma etki yaratmış birçok insanın ismini yazmaya çalıştım ama tabii ki burada unuttuğum, atladığım, aceleden daldığım insanlar da olabilir. Daha bir sürü insan var tabii ki hayatımı etkileyen. Fakat ben 3 şeyden vazgeçmiyorum. Bir, spor.
Spor hayatımızın vazgeçilmezi. Çünkü ne zaman kendimi enerjisiz hissetsem hemen çıkıyorum. Ya koşuyorum, ya yürüyorum, ya muhakkak bir spor yapıyorum ve kendi dengemi sağlıyorum. 2, müzikten asla vazgeçmiyorum. Kulaklarımı taktığım anda yolda ne hayaller, ne şeyler kuruyorum bir bilseniz, benim hemen modumu düzeltiyor. 3, tabii ki tahmin edersiniz ki kitap. Kitap diyorum. Kitap okudukça, yani bir kitabı alıyorum ve onu okuyacağım diye heyecanlanıyorum. Yeni şeyler öğreneceğim diye heyecanlanıyorum. Bunlar beni ayakta tutuyor. Ve tabii benim sihirli kelimelerim var. Mesela özen. Özen, her şeye özen. Neye özen gösterirseniz, gösterdiğiniz özen gösterdiğiniz şey sizi parlatacak, size enerji verecek. Bir daha hiç görmeyeceğiniz bir insanla bile karşılaştığınızda oradaki etkileşime özen göstermeniz gerekiyor. Belki bir daha hiç gitmeyeceğiniz bir restoranda yediğiniz yemeğe de özen göstermeniz gerekiyor. Neye özen gösterirseniz mutlu oluyorsunuz ve o parlıyor. Bunu deneyimledim. Uyum dedim. Umudumu hiçbir zaman kaybetmiyorum. Tabii muhteşem bir annem var ve burada bugün beni yalnız bırakmadı. Onun sayesinde hep umudumu korudum. Özellikle belirtmek istiyorum. Kazamda bana doktorlar 1 yılda yüz felcini geçirirsiniz, 1 yıl sürer yüz felci dediklerinde ben şoka girmiştim. Tabii annem dedi ki hayır dedi, bunu aşacağız, sen hiç merak etme dedi. Ve ben 5 haftada yüz felcimi yendim. Çünkü her sabah annem bana şunu diyordu. Birazcık daha dişin gözüküyor. Öyle bir şey yok. Gözükmüyordu dişim falan. Aynı seviyedeydim ama beni kandırıyordu. Kandıra benim daha dayanıklı ve daha umut dolu olmamı sağladı. Tabii diğer sağladığı bir şey, doğduğum anda bana verdiği sevgi kalbimde hiç tükenmedi ve bu sevgimle ayakta kalabildim. Bir de bu arada benim acayip de bir şeyim vardır, hayal ederim ve size bir sır vereyim mi? Ne hayal ettiysem hayatımda oldu. Bundan sonra da acayip güzel şeyler hayal ediyorum, o yüzden beni takip edin. Ve beraber kalalım, hayal ettiklerimi göreceksiniz bundan sonra. O yüzden size umut dolu, dayanıklılığınızın çok olduğu, hayallerinizin hiç bitmediği ve en başta da içinizdeki sevginin hep büyüdüğü günler diliyorum.